Üç arkadaş harika bir fikriniz var. Yazılım geliştirdiniz, şirket kurdunuz, müşteriler gelmeye başladı, yatırımcı geldi. Ancak tam o noktada biriniz ben şirketten ayrılıyorum dedi. Fakat hisseleri nasıl bölüneceğini kararlaştırmadınız. Yazılımın kime ait olduğu belli değil. Şirketin adı tescil ettirilmedi. Ne oldu? Yatırımcı çekildi, siz de mahkemelik oldunuz. Bu senaryoyu yaşayan çok fazla startup var. Bu sebeple bu videoda erken aşama kurucuların en sık yaptığı 5 hukuki hatayı anlatacağım. Şimdi birinci hata ortaklık sözleşmesi yapmadan yola çıkmak. Bu startup dünyasında en sık gördüğümüz hatalardan bir tanesi. Çünkü genelde startuplar 2-3 arkadaşın ya da birbirini daha önce iş sebebiyle tanıyan 2-3 kişinin bir araya gelmesiyle kuruluyor. Ve biz zaten birbirimizi tanıyoruz, sözleşmeye gerek yok gibi bir düşünce oluyor burada. Hatta genelde burada ortaklar arasında bir sözleşme yapmak ayıp ya da güven zedeleyici olarak da düşünülebiliyor. Ancak maalesef ayrılma noktasına gelindiğinde, işler bir gün yolunda gitmediğinde, elinizde bir rehber, bir sözleşme yoksa bu noktada arkadaşlık da zaten bozuluyor. O yüzden ortaklık sözleşmesiyle yola çıkmak en doğrusu. Ortaklık sözleşmesini kurucu sözleşmesi ismiyle de görebilirsiniz. Çünkü İngilizce'deki karşılığı Founders Agreement ya da Co-Founders Agreement olarak geçiyor. Ancak Türkiye'de bu isim bence kuruluş sözleşmesi ile karıştırılıyor. Şirketi kurarken kullandığımız sözleşme şirket kuruluş sözleşmesi. Burada şirketin ortakları kimler, payları neler, imza yetkisi kimde gibi bilgiler yer alır ve ticaret sicile sunulur bu sözleşme. Yani bu bir nevi şirketin karnesi gibi olan sözleşmedir. Burada da evet ufak değişiklikler yapılabilir. Bazı değişikliklerin kuruluş sözleşmesine yer alması gerekir zaten. Ama aslında geniş biçimde ortaklar arası sorumlulukları, birbirlerine karşı yükümlülüklerini düzenleyen bir sözleşme değildir bu. İsim itibariyle biraz Türkiye'de karıştırılıyor. O yüzden ben burada ortaklık sözleşmesi kavramını kullanıyorum. Bu ortaklık sözleşmesi nedir? Şirketin ana kuruluş sözleşmesinin haricinde ortakların kendi aralarında şirket yönetimiyle ilgili kimin hangi rolleri var? Hisselerimizi nasıl devredebiliriz? Bir yatırımcı gelirse nasıl olur? Şirkette kararlar nasıl alınır? Birisi çıkmak isterse nasıl olur? Tüm bu soruların geniş biçimde, detaylı biçimde ele alındığı sözleşmedir ve ileri aşamada gerçekten hayat kurtarır. Sadece kurucuların değil, şirketin de hayatını kurtarır. Çünkü benim gözlemlerime göre startupların yürümemesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi ortaklar arası anlaşmazlıklar. Ve bu çok da doğal. Ancak siz ortaklar arası bir anlaşmazlık olduğunda bu konunun nasıl çözüleceğine dair ortaklık sözleşmenizde doğru bir yol haritası belirlerseniz ileri aşamada bir anlaşmazlık da olduğunda, birisi çıkmak da istediğinde veya yeni bir ortak geldiğinde de şirketin devamını sağlayabilirsiniz. İkinci hata geliştirdiğiniz ürünün şirkete değil kişilere ait olması. Bu yine çok sık gördüğümüz hatalardan bir tanesi startup ekosisteminde. Çünkü genelde burada yolculuk şöyle olur. Önce fikir bulunur. 2-3 arkadaş bir araya gelir. Bir yazılım, bir uygulama geliştirilir. Daha sonra şirket kurulur ve diğer aşamalarda devam eder. Ancak bu aşamada yazılımı geliştirirken ya hiç telif hakkı alınmaz ya da alınsa bile ortaklardan birinin üzerine alınır. Peki bu telif hakkı üzerinde olan ortakla bir gün aranız bozulduğunda ya da o kişi ben şirketten ayrılmak istiyorum dediğinde ne yapacaksınız? Çünkü bütün hakları onun üzerine devrettiniz, şirketin üzerinde değil. Ve bu da demek oluyor ki siz aslında şirketin kaderini o kişinin eline emanet ettiniz. Bu sebeple startup'ın konusunu oluşturan ürün, telif, patent, endüstriyel tasarım ya da faydalı model haklarından hangisiyle tescillenecekse onu kişilerin adına değil şirketin adına yapmak hayati önem taşıyor startuplar için ve bu konu yatırımcıların da en dikkat ettiği konulardan bir tanesi. Yine bu konu çalışanlar ve freelancerlar ile yapılan sözleşmelerde de çok önem taşıyor. Bu konuyu ileride ayrıca bir videoda anlatacağım. Üçüncü hata sonra yaparız diyerek marka tescilini ertelemek. Bu hatayı yapanlar genelde şu an erken, şu an küçüğüz, ileride yaparız diyorlar. Markayı uygulamanızın adı olarak düşünebilirsiniz. Seçtiğiniz, halka açıldığınız isim olarak düşünebilirsiniz. Ve Türkiye'de marka tescili ilk başvuran kazanır esasıyla yürüyor. Siz dolayısıyla bu ismi kullanıyorsunuz, bununla alan adı alıyorsunuz, uygulamanızı oluşturuyorsunuz, marketlere bu isimle başvuruyorsunuz. Her yerde bu ismi kullanıyor ve bu ismi yaymaya çalışıyorsunuz.
O sırada birisi bu isimle gidip marka tescili yapabilir. Ya da daha kötüsü, siz kullanmaya başlamadan önce o kişi zaten o ismi marka olarak tescillemiş olabilir ve böyle bir durumda marka tescilini ihlal ettiğiniz için hukuki bir yaptırımla da karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden en başında ilk ismi bulduğunuzda hiç daha alan adını almadan, hiç kullanmaya başlamadan önce bir o ismi araştırmak, bir marka tescili var mı bu isimle ilgili? Siz bunu marka olarak kullanabilir misiniz'i araştırmak çok 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 önemli ve bu çok da zor değil aslında. Marka ve Patent Kurumu'nun internet sitesinde marka araştırmasını rahatça yapabilirsiniz. Ancak tescil için başvuracağınız noktada muhakkak bir profesyonelden yardım almanızı tavsiye ederim. Dördüncü hata, sözleşme ve politikaları internetten kopyalamak. Bu hatayı yapmayanı bulmak daha zor açıkçası. Çünkü şöyle düşünülüyor. Başka bir startupta işte bir gizlilik politikası var, sözleşmeler var, kullanıcı sözleşmeleri var, iptal iade politikaları var ve bunlar hepsi görünüşte aynı gibi olduğu için bunu kopyalayıp kullanmak çok daha kolay bir yol gibi görünebiliyor startuplar için başlangıçta. Ancak burada temelde iki risk var. Bunlardan bir tanesi kullandığınız sözleşme ya da politika Türk hukukuna uygun olmayabilir. Çünkü genelde bunlar yabancı startuplardan kopyalanıp alınıyor ve orada Amerikan hukukuna ya da Avrupa Birliği hukukuna göre uygun bir politika ya da sözleşme olabilir o. Ama Türk hukukuna uygun olmayabilir. Özellikle gizlilik politikaları birbirine çok benzer görünüyor. Avrupa'nın ve Türkiye'nin gizlilik politikaları. Ancak KVKK bazı özel gereksinimler koyuyor. O yüzden aynı gibi görünen metinler aslında içlerinde küçük ama önemli değişiklikler barındırıyorlar. O yüzden bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor. Burada ikinci konuda kullandığınız sözleşmeler sizin ürün ve hizmetlerinize uygun olması gerekiyor. Şimdi kopyaladığınız bir sözleşmede atıyorum mesela diyor ki bizim ürünlerimiz özel tasarım olduğu için iade hakkı yoktur diyor. Hukuken de doğru ama sizin ürününüz öyle mi? Yani o kopyalayıp yapıştırdığınız sözleşme sizin ürününüze uyumlu mu? Değilse bu noktada kullanıcılarınızla daha başlangıçta sorun yaşayacaksınız demektir. Burada aslında son zamanlarda kopyala yapıştırdan daha sık karşılaştığımız bir konu yapay zeka araçlarına bu metinleri hazırlatmak. Ben açıkçası bu konuya karşı değilim. Elbette kullanılabilir ve kullanılacaktır da bugünün gerçekliği bu. Bizler de avukatlar olarak yapay zeka araçlarını kullanıyoruz. Ancak burada hemen önemli bir uyarıda bulunayım. Yapay zeka birçok konuda çok ilerlemiş olsa da hukuki metinler konusunda, hukuki içerikler konusunda hala çok yetersiz ve çok fazla hata yapıyor. O yüzden lütfen yapay zekayı hazırlatıyorsanız da bu metinleri muhakkak içeriklerini kontrol ettirin ve mümkünse bir avukata bu konuda bir denetleme yapmasını, bir gözden geçirmesini isteyin. Bu sizin için çok çok önemli gerçekten. Beşinci hata, vergi ve muhasebe yapısını hukuki yapıdan ayrı düşünmek. Şimdi genelde kurucular şöyle düşünüyorlar. Hukuki işler avukata, mali işler muhasebeciye. Evet doğru. Hukuki işleri avukat, mali işleri muhasebeci yapar. Ama bu ikisi birbiriyle hiç konuşmuyorsa, hiçbir şekilde bir iletişimleri, ortak bir stratejileri, bir yol haritaları yoksa bu ayrım çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Çünkü aldığınız hukuki kararlar doğrudan vergisel sonuçlar doğuruyor veya aldığınız mali kararlarda hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Bu sebeple bu ikisini birlikte düşünüp bir yol haritası belirlemek çok önemli. Buradaki somut örneklerden bir tanesi şirket türü seçimi. İşte limited mi kuracaksınız, anonim şirket mi kuracaksınız? Bunu sadece bir avukata sorduğunuzda size şunu söyleyebilir. İleride yatırımcılar geldiğinde hukuki açıdan anonim şirketler daha mantıklı diyebilir. Ama vergisel açıdan sizin yaptığınız iş için uygun olmayabilir bu. O yüzden hem mali hem de hukuki danışmanlığı bir arada götürmek burada önemli. Yine ikinci bir konu mesela kurucu ödemeleri olabilir. Bazen şirketten para çekebilir kurucular. Maaş mı, avans mı, kar payı mı? Bunların hukuki ve mali taraftaki sorumlulukları ve yükümlülükleri farklı. Bu sebeple yine mali müşavirinizin ve avukatınızın beraber yürümesi gerekir burada. İşin içine bir de yabancı yatırımcı girdiyse veya yurt dışına hizmet ve ürün satıyorsanız orada çok daha hayati önem taşıyor bu birliktelik. Özet olarak 5 hata. Birincisi ortaklık sözleşmesi yapmadan yola çıkmak. İkincisi ürünün fikri mülkiyet haklarını şirkete devretmemek. Üçüncüsü marka tescilini geciktirmek. Dördüncüsü sözleşme ve politikaları internetten kopyalamak ya da yapay zekaya sonsuz güvenmek. Beşincisi vergi ve muhasebe yapısını hukuki yapıdan ayrı düşünmek. Bu hataların hiçbiri kasıtlı yapılmıyor tabii ki.
Heyecanla başlayan ve telaşla devam eden süreçlerin doğal bir sonucu. Ama bu hataları sonradan düzeltmek hem ekonomik hem de zaman olarak çok büyük külfet sizin için. O yüzden baştan doğru olarak bu yapıyı kurmak hukuki açıdan çok önemli. Startup hukuk serisine devam edeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.